Herkese selam. Çok uzak değil. 2020-2021'de kripto paralarda yaşanan harika yükselişlerle güzel bir boğa sezonu geçirdik ve ceplerimizi doldurduk. Gerçi bazılarımız sektöre geç girdi veya doğru satış anlarını yakalayamadığı için iyi kazançlar yapamadı. Hatta bazı coinlerde biz de içeride kaldık. Ama bu demek değil ki fırsatlar bitsin. Doğru hamlelerle kazanmaya devam edeceğiz. Bunun için de yükselişin daha yapmamış sağlam projeleri kovalamamız gerekiyor. 2021 boğasından sonra yeni çıkan iyi projeler var ve henüz boğa sezonu yaşamadılar. Bunları kovalamak kazanç oranımızı arttıracaktır. Bu videoda elinde coinlerle içeride kalanların çok olduğu projeler yerine hiç boğa sezonu yaşamayan potansiyeli yüksek projeleri anlattık. Şunu en başta hatırlatalım. Amacımız yatırım tavsiyesi vermek değil, doğru bilgileri paylaşmak ve birlikte para kazanmak. Videoya ilk olarak Hashflow ile başlıyoruz. Bilmeyenler olabilir. Hashflow'un token olan HFT, Binance Launch Pool ile daha yeni Kasım ayında listelendi. Bu videoda yer vermek istedik çünkü kötü bir zamanda listelendiği için fiyatlanıp potansiyeline ulaşamadı. Ayrıca Binance'de ilk çıkış yapanların ne kadar çok artış gösterdiğini hepimiz iyi biliyoruz. Zamanı geldiğinde HFT'de bunu yapabilir. Çünkü iyi bir proje, hızlıca bakalım. Hashflow sıfır silipaj ve MEV korumalı işlemler için tasarlanmış merkeziyetsiz bir borsa. Sadece cüzdan bağlayarak herhangi bir ağdaki coin'i farklı ağlarda saniyeler içinde alıp satabileceğiz. Yani bir Ethereum ağında satıp AVAX ağında karşılığı kadar AVAX alabileceğiz. Bu işlemler için çapraz köprü parası da yok. Sadece 2 ay için gaz ücretlerini ödüyoruz. Bu teknolojiyi geliştiriyorlar. Şu an sadece swap kısmı devrede. Ethereum, Avalanche, Arbitrum, BNB gibi ağların yanı sıra ilerleyen dönemde Solana, Aptos ve Sui gibi ağların da sisteme ekleneceği yol haritalarında var. Ayrıca HFT coin tutanlara Hashverse adında oyunlaştırılmış ve hikayeleştirilmiş bir Metaverse dünyası sunuyorlar. Topluluğa katılıp etkin rol oynamanın yanı sıra çeşitli ödüllerin dağıtılacağı da söyleniyor. HFT Coin 2022'nin Kasım ayında listelendi ve listelenmenin ardından marketin düşüş trendine boyun eğdi. Toplam arzı 1 milyar ve dolaşımda 163 milyon adet olan HFT Coin anlık olarak 55 cent seviyelerinde. Hızlıca vesting sürelerine bakınca da takım ve yatırımcıların coinlerinin 1 yıl kilitli kalacağını ve 3 yıllık süreçte ellerine geçeceği de önemli bir detay. Boğa sezonuna kadar yenilikler ve entegrasyonlar yetiştirilirse Binance desteğini de arkasına alarak ciddi yükselişler yapabilir. Sıradaki proje Optimism. Projeye geçmeden önce bizlere destek olmak için kanala abone olun, videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bu tarz önemli videolardan en erken siz haberdar olursunuz. Optimism, Ethereum geliştiricileri tarafından Ethereum için oluşturulmuş hızlı, istikrarlı ve ölçeklenebilir bir rollup. Ethereum ağının güvenliğinden ödün vermeden Optimism ağının hızından ve düşük işlem ücretlerinden faydalanmamızı sağlıyor. Uniswap, Sentetik gibi onlarca platform şu an Optimism ağıyla entegre bir şekilde çalışıyorlar. Gelelim Optimism'in coin'ine. Blok zincirin coin'i olan Optimism için herhangi bir ön satış yapılmadı. Bugüne kadar yalnızca toplam arzın %5'i erken destekçilere ve projeye katkı sunanlara airdrop olarak dağıtıldı. Yani ön satış ile ucuza alıp satış için bekleyen kimse yok. Bu da büyük bir avantaj. İlerleyen dönemlerde toplam arzın %14'ünü yine airdroplar ile dağıtacaklarını teknik dokümanında belirtiyorlar. Bu da trade ile kazanç olasılığının yanı sıra bir de airdrop fırsatı doğuruyor. Optimism ağını kullanmak ileride bize airdrop olarak geri dönebilir. Bu tarz platform, testnet ve not fırsatlarını zaten sürekli paylaşıyoruz. Hala takip etmiyorsanız Twitter'dan da takip edip bu fırsatları erken yakalayabilirsiniz. Anlık olarak 1 dolar 5 cent seviyelerinde olan Optimism coin'i 2022 Haziran ayında listelendi. Bitcoin 15.000 doları test etmesiyle 3 dolar seviyelerinden 45 cent seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Ağın üzerinde çoğalacak projeler sayesinde ekosistemin toplam değeri de artacak ve bir sonraki boğa koşusunda muhakkak yer alacaktır. Sırada Galaxy var. Galaxy, projelerin ve geliştiricilerin daha iyi ürünler ve topluluklar oluşturulmasını sağlayan bir Web3 platformu. Galaxy platformu ile birlikte kripto projeleri, çeşitli görevleri yerine getiren kullanıcıları topluluklarına katar. Galaxy, Web3 içinde yer alan kullanıcıları cüzdanları ile birlikte bir kimliğe kavuşturup en basit ve en hızlı şekilde projeler ile buluşturuyorlar. 2022 yılının ilk aylarında Galaxy Coin CoinList borsasında ön satış gerçekleştirildi ve 1,5 dolara satıldı. Ardından Binance Launch Pool üzerinden BNB ve BUSD'de stake edenlere ödül olarak dağıtıldı. Toplam arzı 200 milyon olan token'ın 35 milyon dolaşımda ve anlık olarak 1 dolar 60 cent seviyelerinde.
2021'deki boğanın gazını kaçırmalarına rağmen geliştirmelerine sağlam bir şekilde devam ediyorlar. Bu arada Galaxy'nin yatırımcıları arasında hepimizin yakından tanıdığı Binance, Coinbase, Solana ve Spartan gibi dev isimler var. Ayrıca Web3 alanında yaptığı ortaklıklara bakıldığında bir sonraki boğa koşusunda fiyatı onlarca doları görebilir. Hatta Web3'teki insanların çoğalması ile birlikte ilerleyen dönemlerde bambaşka boyutlara da çıkabilir. Bir sonraki projemiz olan Wombat'a geçelim. Wombat, USDC, DAI, BUSD, USDT gibi stabil coinleri minimum slippage ile alıp satmanızı ve maksimum verimle stake etmenizi sağlayan bir merkeziyetsiz borsa. Tüm bu yönleriyle DeFi'nin büyümesine önemli ölçüde katkı sunacaktır. Ayrıca diğer DeFi platformlarının stabil coinlerine verdiği getiriden daha fazla faizle veriyorlar. Wombat'a yatırım yapanlar arasında Animoca Brands, Jump Capital ve Binance gibi büyük fonlar var. Ayrıca Wombat, Binance Labs'in Incubation çıkışlı bir proje. Yani Binance'in gelişim desteği de arkasında. Projenin ana token'ı olan WOM 7 centlik satış fiyatıyla sadece Pancake üzerinden cake stake edenlere satıldı. Burası önemli. Wombat'ın token'ı henüz büyük borsalarda listelenmediğini belirtelim. İlerleyen dönemde listelenme haberleri arka arkaya gelebilir. Bu da fiyatına olumlu yansıyacaktır. Hem cinsi olan Pancake'in boğada neler yaptığı da ortada. O performansa yaklaşsa bile yeter. Ayrıca projenin roadmap'ine baktığımızda 2023 yılının oldukça hareketli geçeceği kesin. BNB harici diğer ağların gelmesiyle coinlerimize çok daha kolay yön veriyor olacağız. Gelişmelerle Wombat token'a olan talebin artacağını da düşünüyoruz. Bir sonraki projeye geçmeden önce 2023'ün yeni coinler videomuzu hatırlatmak istiyorum. O videoda 2023'te piyasaya çıkacak, şu an geliştirme aşamasında 0 kilometre coinleri anlattık. Bu videodan sonra onu da izleyin. Aptos çıkış yaparken ilk destekçilerine adam başı 3-4 bin dolar dağıttı. Aynısı olabilir. Gidin izleyin ve videodaki projelerin ekosistemlerine erkenden katılın. Sıradaki proje Cosmos ekosisteminden Osmosis yani Osmo Coin. Osmosis'e geçmeden çok kısa Cosmos ekosisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü böylece Osmosis'in önemini daha iyi anlayacaksınız. Blok zincirlerin interneti olarak adlandırılan Cosmos, kendi içinde 260'tan fazla blok zinciri ev sahipliği yapan dev bir ekosistem. İşte Osmosis'te sürekli gelişmekte ve birçok projenin üretilmesine büyük kolaylık sağlayan Cosmos ekosisteminin çok zincirli ve en büyük merkeziyetsiz borsası. Üzerinde yaklaşık 190 milyon dolar kilitli varlık bulunan Osmosis'te swap, likidite ekleme ve stake gibi birçok işlem yapabilmekteyiz. Herhangi bir ön satış yapılmayan coin Atom stake edenlere ödül olarak dağıtıldı. Bu sebeple üzerinde herhangi bir satış baskısı da bulunmuyor. Toplam arzı 350 milyon olan Osmo Coin'in 250 milyon adet dolaşımda ve anlık olarak 99 cent seviyelerinde. Osmo Coin'in bir önceki boğa sezonunda çok yeniydi ve platform tam bir başlangıç yapmamıştı. Peşinden gelen ayı sezonunda çalışmalarına devam eden proje 3 kat değerlense de marketin aşağı yönlü trendine kapıldı ve fiyatı eridi. Cosmos ekosistemi büyüdükçe içeri akan para miktarının artacağını ve Osmo Coin'in bundan güç alacağını düşünüyoruz. Sırada GMX var. GMX sadece cüzdan bağlayarak spot ve 50 kata kadar kaldıraçlı işlem yapmanıza imkan sunan bir DEX yani merkeziyetsiz borsa. Platform ayrıca likidite sağlayıcılarına swap ücretleri ve marjin ticaretinde pasif gelir kazandırmakta. Şimdilik Arbitrum ve Avalanche ağları üzerinde kullandığımız projenin coin'i 2021 boğa sezonunun sonlarında piyasaya çıktı ve ardından gelen düşüşlere yenilerek %75'lik değer kaybı yaşadı. GMX token'ın anlık fiyatı 48 dolar 65 cent seviyelerinde ve toplam arzı 8.6 milyon olan coin'in 8 milyonu zaten dolaşımda yer alıyor. Dolaşıma çok daha fazla token girip de fiyatı olumsuz etkilenmeyecek olması çok büyük bir avantaj olacak. Stake ve pasif gelir için en çok kullanılan platformlarından biri olan Celsius'un iflasıyla GMX çok kullanıcı kazandı. Ayrıca FTX krizinden etkilenenlerin merkeziyetsiz borsalara yönelmeye başladığını önceki videolarımızda bahsetmiştik. Son 30 günde GMX platformunun kazancı da %100 artmış oldu. İlerleyen dönemde şüphesiz ki insanların ilgisi ve parası da merkeziyetsiz platformlara kaymaya devam edecek. GMX coin fiyatı da yükselecektir. GMX'i yakın markajda takibe almakta fayda var. Birbirinden değerli geleceği parlak projeleri incelerken Polkadot ekosistemine yer vermemek olmazdı.
Sırada Astar ve Akala projeleri var. İkisi de boğa sonrasında çıkış gerçekleştirdi ve potansiyellerini sergileyemedi. Hemen Astar Network ile başlayalım. Astar Network, Polkadot ekosistemini Ethereum, Cosmos ve tüm katman bir blok zincirlerine bağlar. Hem EVM hem de WebAssembly desteklediğinden geliştiriciler Polkadot ile akıllı sözleşmelerinin yanı sıra mevcut Solidity sözleşmelerinde kullanabilir. Bu sebeple proje şimdiden oldukça geniş bir ekosisteme sahip. Ayrıca geliştiriciler ölçeklenebilirliğini dikkate almadan Astar Network üzerinde uygulamada oluşturabilirler. Aralarında Binance Labs, Polychain, OKEx, Coinbase, Crypto gibi dev yatırımcıları bulunan projenin token'ı 2022 yılının Ocak ayında listelendi. Ayı sezonunun ortalarında listelenen coin 32 sent seviyelerinden 4 sent seviyelerine kadar geriledi. Toplam arzı 7 milyar adet olan Astar Coin'in 3.8 milyar adeti piyasada dolaşımda yer almakta. Polkadot ağının atılımları ve büyümeleri devam ediyor. 2023 yılında birçok Polkadot projesi büyük bir çıkış yakalayacaktır. Hemen hızlıca diğer Polkadot projemiz olan Akala Network'e geçelim. Akala, Polkadot ağında yer alan bir parachain ve Polkadot ağına özgü stabil coin olan AUSD'nin üreticisi. Akala tek başına ölçeklenebilir, Ethereum uyumlu ve DeFi için optimize edilmiş bir katman bir akıllı sözleşme platformu. Ayrıca EVM ve Akala geliştiricilerinin AUSD ekosisteminden yararlanmalarını sağlarken Ethereum'un güvenliğini ve Substrate'in tam gücünü kullanmalarına da olanak tanıyor. Akala, DeFi için özelleştirilmiş ve geliştiricilerden talep edilen yeni özellikleri entegre etmek için çatallanma olmadan yükseltmeye devam edebilir. Platformda coinlerinizi Ethereum, Polkadot, Akala, Astar gibi ağlar arasında köprüleyebilir, swap yapabilir, Polkadot'ta stake edebilir, AUSD üretebilir, likidite yaratarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Astar gibi yine aynı dönemde 2022 yılının Ocak ayında listelenen proje piyasanın kötü gidişi ve Terra Luna çöküşünden oldukça etkilendi. Toplam arzı 1 milyar olan coin'in 570 milyonu dolaşımda ve şu an fiyatı 11 sent seviyelerinde. Ayı sezonu ve belirsizlik devam etse de Polkadot projelerinin çalıştığını ve gelişmeye devam ettiğini biliyoruz. Mutlaka bu günlerin meyvelerini ileride toplayacaklardır. Şimdi sırada bol sıfırlı coinleri sevenler için harika bir proje var. Dog, Shiba, Floki gibi köpek mem coinler geçtiğimiz boğa sezonunda yüzlerce hatta binlerce kat yükselik yüzümüzü güldürdü. Son dönemde blok zincir projelerinde revaçta olduğu malum. Hal böyle olunca Dogecoin sahipleri de Dogechain adına bir blok zincir oluşturma kararı aldı. Bilinen Doge ağı herhangi bir akıllı kontrat taşımayan, yani sadece para transferi için kullanılabilen bir ağ iken Dogechain üzerinde akıllı kontratlar ile NFT, DeFi ve oyun gibi birçok proje yer alabilecek. Hatta ağ üzerinde üretim başladı bile. Popüler ön satış platformu GameFi'da şu an Dogechain adında bir oyun olan Cyber Arena'nın ön satışı var. Ayrıca memcoinlerde topluluğun ne kadar önemli olduğunu hepimiz zaten çok iyi biliyoruz. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte hem Doge hem de Dogechain'in coin olan DC Coin yükselişe geçti. Twitter'ın kripto ile ödeme kabul etmesinin yanı sıra kripto cüzdan üreteceği söylentileri yayıldıkça DC Coin için yüzlerce kat yükseliş görebiliriz. DC Coin için herhangi bir ön satış süreci yapılmadı. Toplamda 6 milyar DC Coin Doge kullanıcılarına airdrop olarak gönderiliyor. Üstelik toplam arzının %80'inde yakıldığı belirtildi. DC Coin'in şu an piyasada dolaşan miktar ise 13 milyar adet. Dogechain'in şu an yaklaşık olarak 0.1 sent seviyelerinde ve böyle giderse yeni boğa sezonunun yıldızlarından biri olabilir. Artık sona geldik ve sırada belki de görmeyi beklediğiniz bir proje var. Ama bizce tam da boğa için güç topluyor diyebiliriz. Aptos Network. 2020'de belki de adını en çok duyduğunuz projelerin başında Aptos geliyor. Çıkış yaptığı dönemde ard arda gelen iflas ve hack haberleriyle bunalan kripto piyasasına tam anlamıyla nefes aldırdı. Daha önceleri testnetleriyle ilgilenenlerin bildiği bir proje olan Aptos, listelenme günü dağıttığı milyonlarca dolar değerindeki airdrop ile bir anda kripto gündemine oturmuş ve piyasaya harika bir giriş yapmıştı. Projenin başlangıç hikayesi de enteresan. Facebook kendi coin'i yaratmaktan vazgeçince ekipten ayrılan Moshaik ve Everching Move adında kodlama diliyle Aptos'u başlatıyor. Facebook için kaçan balık büyük diyebiliriz. Katman bir proje olan Aptos ilk çıktığı günden itibaren ölçeklendirme açısından Solana ile kıyaslanıyor.
Bildiğiniz gibi Solana bir önceki boğa sezonunda 14 dolar seviyelerinden 250 dolara kadar müthiş bir ivme yakalamış ve devasa bir ekosisteme sahip olmuştu. Ancak FTX ve Alameda Research krizinde çok büyük darbe alan Solana pazarda büyük kayıplar yaşadı. Solana'nın bu düşüşünden faydalanıp Aptos boğa sezonunda koltuğunu kapabilir. Tüm borsalarda aynı anda listelenen Aptos coin'in anlık değeri 4 dolar 66 sent. Dolaşım miktarı Solana'nın yarısından daha az olan Aptos coin'in takım ve yatırımcı paylarının da 4 yıl kilitli olduğunu ekleyelim. Bir sonraki boğada katman 1 rakiplerini sollayabilir ve Aptos coin 3 haneli fiyatlara çıkabilir. Videoyu bitirmeden önce şunu tekrarlayalım. 2021 boğasında coinlerin fiyatları çok yükseğe çıktı ve o fiyatlarda alıp içeride kalanlar satabilmek için sıradaki boğa sezonunu bekliyor. Bu videoda bu duruma maruz kalmayacak, boğayı yaşamamış tam 10 proje inceledik. Ama size gidin hemen bu coinlerden alın demiyoruz. Kendiniz de inceleyin. Sepetlerinizi çeşitlendirmek için satış baskısından ne kadar uzak kalırsanız o kadar iyi olur. Finansal özgürlüğe kavuşmak için bu aya hazırlık yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var. Piyasa analizleri, altcoin proje incelemeleri, ön satış, testnet, airdrop kazanç fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm paylaşımlarımızı anında görmek için Pusula Finans'ı Twitter'dan ve Telegram'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.